Herkese selam, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Flutter Nilo Framework'ünü beraber inceleyeceğiz ve kullanacağız. Bütün özelliklerine bakmaya çalışacağım. Ve gerçekten hoşuma gitti bu arada. Hani ben bunu kullanırım. Gerçekten arkadaş çok uğraşmış. Sadece bir kişi değil gerçi ama 4 yıl boyunca geliştiriyorlar. YouTube kanalları bu şekilde aslında. Videolar var. Özelliklerinin çoğu bir yıl, 2 yıl öncesine ait. Tabii bunlarda değişiklikler olmuş. En son bir hafta öncesinde Nilo V6 versiyon 6 çıkmış. Gerçekten güzel özelliklere sahip ve proje yapmanızı, geliştirmenizi çok kolaylaştırıyor. Sadece kullanımına biraz alışmak gerekiyor. Burada da GitHub sayfası var. Burada sağlayıcı yardım edenleri görebilirsiniz. Ve web sitesine gelecek olursak, web sitesinde gayet yeterli bir dokümantasyon sağlamış kendisi. Bunu zaten web sitesindeki dokümantasyonu elinden geldiğince bu videoda açıklamaya çalışacağım. Şu şekilde bütün konuları ele almaya çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar dokümantasyonumuza girelim ve kurulum hakkında size kısa göstereyim. Zaten kurulumu çok basit. Bu kurulum installation bölümüne giriyorsunuz ve ilk olarak kurmamız gereken Metro CLI Tool denilen şey. Aslında bunu da kurmuyoruz. Kurmamız gereken şey şu. Yani yapmamız gereken şey şu. Bakın burada Windows için var. Üst kısımda macOS için var. Biz Windows kullanıyoruz. Diyor ki PowerShell'i aç. İşte PowerShell yazıyorsunuz. Açıyorsunuz. Ve şu komutu bir seferlik çalıştırıyorsunuz. Ben bunu çalıştırdım. Bu bir adet profile dosyası oluşturuyor. Daha sonrasında şu komutla oluşturulan dosyanın içerisine giriyorsunuz. Bu şekilde. Ve şu komutu bunun içerisine yazmanızı istiyor. Bendeki kod biraz daha farklı. Ben buradaki kodun üzerine farklı şeyler de ekledim. Birazdan zaten göreceğiz beraber. Bu kodu açıklamalar kısmındaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. İsterseniz direkt şunu da ekleyebilirsiniz. Ve son olarak bunu kaydedin diyor. Ve işte PowerShell'de şunu çağırıp yenileyebilirsiniz diyor. Bu kadar. Metro bu şekilde kurulmuş oluyor. Metro denilen şey bizim projemizde dosyalar veya servisler vesaire oluşturmamızı sağlayan şey. Yani dosya oluşturuyor. Bize kolaylık sağlıyor. Bir CLI aracı. Aslında şuradaki kodu uzun uzun yazmak yerine sadece Metro yazmamızı sağlıyor. Evet. Benim oraya üzerine eklediğim kod ise sadece şu. Proje oluştururken şuradaki git klonunu kullanarak, yani buradaki arkadaşın bizim için hazırladığı, yazamadım şöyle, arkadaşın bizim için hazırladığı kodlara direkt olarak Metro Create deyip ulaşabilmemi sağlıyor. O yüzden oradaki kodum uzun. İsterseniz direkt bunu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İsterseniz de benim kodumu kullanarak şöyle hemen belgelere girelim. PowerShell'i açıyorum ve cd komutuyla şöyle bu klasörün içerisine gireceğim. Bu klasörün içerisinde oluşturacağım çünkü projemi. Şuradaki komutla klon yapabilirsiniz. Veya benim eklememle Metro Create diyerekten işte örnek uygulama şeklinde oluşturabilirsiniz. Böylece oluşturmuş olduk. Daha sonrasında kursorla ya da VS Code'la açabilirsiniz. Örnek uygulama diyerek açalım. Evet, run pubget diyelim. Burada klasör yapısını görüyorsunuz. Android, iOS, işte dil dosyaları var. Lib klasöründe bayağı Laravel'i andıran, zaten arkadaşın Laravel geliştiricisi olduğunu da biliyorum. Bayağı yapılar var ve gerçekten çok temiz kod yapısı bulunuyor. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle arkadaşlar projemize geldik. Burada env dosyası görüyoruz. Environment. Burada bizim uygulama bilgilerimiz yer alıyor. Buradaki bilgileri isterseniz düzenleyelim. Uygulama ismimiz örneğin örnek olsun. İşte varsayılan lokal, asset klasörü. İşte burada diğer bilgiler var. Bunları değiştirip şöyle komutumuzu yazarak Metro yazıyorum. Bizim için hazırlıklarını yapıyor. Ve şöyle bir çıktı verdi bize.
bunları kullanabilirsin diyor. Make page, stateful, stateless, işte state managed widget, navigation hub, form ve diğer servisler. Bunların hepsine tek tek geleceğiz bu videoda. Evet, projemizi açtıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Karanlık tema, açık tema özellikleri var. Buraya tıklayınca böyle bir toast açılıyor. Buradan kapatabiliyoruz. Ve işte bunun ana sayfasına gidecek olursak rotalar, burada route kısmında bizim rotalarımız tanımlı. Şu anda bir tane ana sayfa ekle. Bir de herhangi bir sayfaya bulunamadıysa not found page tanımlı. Örneğin burada ana sayfamıza gidelim arkadaşlar. Ana sayfamızın yapısı bu şekilde. Şu an arkadaş şu sayfanın kodlarını buraya eklemiş görüyoruz. Init kısmımız var. Mesela burayı uncomment, yani yorum satırlarını bir kaldırın demiş. Kaldırdık. Şuradaki GitHub bölümüne bakın arkadaşlar. Şimdi tekrardan çalıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi yıldızları GitHub üzerinden API servisini kullanarak çekti. Kendisine özel API servis var. Direkt dosyalardan oluşturuluyor. Otomatik olarak model tanımlaması vesaire yapılabiliyor. Bunları birazdan göreceğiz. Bunu tekrar eski haline getireyim. Bir de şuradaki butona tıklayınca bir tane bildirim açılmıştı. Bir de push notification açabiliyormuşuz. Onu da deneyelim. Hali hazırda. Şu anda benden bildirim izni istedi ve bu şekilde bildirimim geldi. Tabii ki bu bildirimi zamanlayıp o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu da tekrar eski haline getirelim. Evet. Peki bu rotaları kendi rotalarımızı nasıl tanımlayıp ekleyebiliriz? Bunu da bir görelim. Rotalarımız dediğim gibi bu sayfa üzerinde yer alıyor. Buradaki home rotasının üzerine bir tane daha rota oluşturalım. Rota oluştururken metro yazıyoruz. Make 2 nokta üst üste diyerek buraya oluşturmak istediğimiz şeyi yazıyoruz. Ben bir tane page, yani bir sayfa oluşturacağım. Bu sayfamın adı da atıyorum settings olsun. Settings sayfası gönderiyorum. Benim için settings sayfasını oluşturdu. Ayrıyeten settings sayfasını bu rotalar içerisine ekledi. Şu anda ana sayfanın initial root olduğunu, yani başlangıçta açılacak olan sayfa olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bunu şöyle, buna da verebiliriz. Başlangıçta bizim settings sayfamız açılacaktır bu şekilde. Gördüğünüz üzere settings sayfası açıldı. Ya da bunu şu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Initial root true şeklinde de bu değeri verebiliyorsunuz. Tabii bunun diğer şeyleri de var. Örneğin add prefix, rota guard'ı ekleme. Guard'ları birden fazla ekleyebiliyorsunuz. Authenticated route gibisinden farklı eklemeleri var. Bunları da birazdan göreceğiz. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Buradaki main.dart kısmına geldik ve burada show splash screen true şeklinde bir yorum satırı buluyoruz. Ve ben bunun eğer ki yorum satırını kaldırırsam, başlangıçta eğer ki bir bekleme işlemim varsa gördüğünüz gibi bir splash ekranı geliyor. Buradaki bekleme işlemi burada olabilir veya şuradaki setup bölümlerinde olabilir. Setup boot.finish'in. Buna tıkladığım zaman app klasöründe, bootstrap klasöründe boot diye bir dosyamız var. Burada setup şeyimiz var. Örneğin ben burada await feature.delete fonksiyonu ekliyorum ve 3 saniye beklemesini söylüyorum. Daha sonrasında uygulamamı tekrardan yeniden başlatırsam benim için splash ekranını açıyor. Buradaki splash ekranı buradan yapılıyor. Yani main.dart üzerinden yapılıyor. Peki buradaki sayfamız için yükleme işlemleri ne şekilde? Home ekranına gidiyorum arkadaşlar. Home ekranının init metodunu ekliyorum bu sefer. Feature.delete. Tekrardan başlattığım zaman home ekranında eğer ki bir veri çekme bekleme işlemi varsa varsayılan olarak bu şekilde bir yükleme var. Tabii ki bu yüklemeyi de değiştirebiliyorsunuz. Loading Style bölümünden bunu normal skeleton şeklinde seçebiliyorsunuz. Mesela bu daha hoş aslında. Bunu seveceksiniz muhtemelen. Bakın bu şekilde bir görünümü var. Bu skeleton görünümü veya normal görünümü kendiniz değiştirebiliyorsunuz Child bölümünden. Kendiniz bir widget ekleyebiliyorsunuz.
eklediğiniz widget otomatik olarak skeleton görünümü alacaktır. Ayrıca arkadaşlar şunu da silelim. Yine rotalarımıza gidelim. Rotalarımızın içerisinde bu şekilde bir yorum satırı bulunuyor. Buradaki yorum satırlarını arkadaşlar şöyle kaldırıyorum ve buradakini şöyle import edelim. Burada aslında bize söylemek istediği bir rota grubu oluşturabiliyorsunuz. Yani birden fazla rotanız aynı guard'a sahipse, guard ne demek birazdan söyleyeceğim. Bunları bu şekilde gruplayabiliyorsunuz. Peki bu guard ne demek? Buraya route guard bölümüne verdiğiniz guard bir koruma sağlıyor. Mesela burada guards kısmında out guard var. Bu kısımda istek, yani bu sayfaya gidecek olan sayfaya gitmeden evvel kullanıcının giriş yapıp yapmadığını kontrol etmiş ve eğer giriş yapmadıysa ana sayfaya yönlendirmesini istemiş. Bu şekilde bir koruma işlemi. Yani kullanıcı eğer ki giriş yapmadan başka sayfalara erişmeye çalışıyorsa sizin istemediğiniz durumlarda bunu engelleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir guard eklemesi yapılabiliyor. Tabii ki bu guardları da kendiniz metro make route guard diyerek burada örneğin authentication, işte farklı guardlar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ben bu sayfamı oluşturdum. Bu sayfaya nasıl gideceğim? Şuradaki settings sayfasına, home ekranından nasıl gideceğim? İsterseniz şurada home ekranına bir tane buton eklemesi yapalım. Ve butonlarımızı da görelim bu sayede. Bizim hazır butonlarımız var. Burada widgets kısmında butonlarımız yer alıyor. Ve buttons içerisinden buraya bütün oluşturulan hazır butonlara erişim sağlayabiliyorsunuz. İşte buton, secondary, primary, outlined, text only, transparent falan filan bunları oluşturabiliyorsunuz. Burada da partials kısmına kendi butonunuzu ekleyip yine buraya tanımlamasını yaparsanız kolayca yine kullanabiliyorsunuz. Biz hazır olan bir tane buton kullanalım. Buton yazdığım zaman şöyle importumuzu yapalım. Nokta dedim ve burada primary seçiyorum. Primary'yi seçtim. İşte settings yazıyorum. Bu şekilde butonumu ne yaptım? Tanımlamış oldum. Ve bunun bir de onPreset özelliği var. OnPreset özelliğine direkt route to komutunu kullanarak o sayfaya gitme işlemini yapabiliyoruz. Mesela gitmek istediğim sayfa benim settings sayfası. Settings page diyorum. Buradan nokta pet diyorum arkadaşlar. Settings page'in içerisinde hazır oluşturulmuş pet kısmı var. Onu buraya veriyorum. Eğer ki tıklarsam settings sayfasına gidecektir. Yine buradan çıkabiliyorum. Settings sayfasına gitmeyi öğrendik. Peki bu sayfaya giderken nasıl veri gönderiyoruz? Ve bu gönderdiğimiz verileri nasıl kullanabiliyoruz onu da görelim. Sayfaya giderken burada data olarak herhangi bir model veya bir veri gönderebilirim. Ben şu anda data yollayacağım. Tabii bu dediğim gibi model de olabilir. Bunu böyle gönderirsem eğer ki gönderdiğim veriyi de burada int metodunun içerisinde alabilirim arkadaşlar. Print diyorum ve burada widget.data diyorum. Ardından settings sayfasına gidersem data isminde buraya geliyor. Çünkü data olarak gönderdim. Veya data göndermek yerine şöyle query parameters dersek argümanlar da gönderebiliyoruz. Örneğin test 1, 2, 3 şeklinde argümanımı göndereceğim. Gönderdim argümanı da yine burada init metoduna istersen widget.queryParameters istersem de direkt queryParameters diyerek erişebiliyorum. Gönderdiğim zaman buraya yazdırdım. Sırada networking var arkadaşlar. Networking dediğimiz şey de aslında API kullanımı. Aslında size göstermiştim. GitHub üzerinden yıldız sayısını çekiyordu. Biz isterseniz bunun için başka bir sayfa oluşturalım. Ve sayfamızda bunu nasıl yapabileceğimizi görelim. Tekrar yeni bir tane sayfa oluşturuyorum. Metro make page product ürünler sayfası oluşturacağım. Sayfamı oluşturdum ve initial route'u buraya ekliyorum. Ardından şöyle sayfamızı yenileyelim ve product page'imize gidelim. Ürünlerimizi burada listeleyeceğiz. Bu API isteklerimizi nasıl yapacağımızı göstereyim. Öncelikle bir API servis oluşturuyoruz. Servis.
Buraya products diyebiliriz yine. Product'lar için bir API servis oluşturdu. Nereye? App içerisine, networking içerisine. Burada products API servisimiz oluşturdu. Burada base URL adresimiz var ve bir tane örnek API isteği bulunuyor. Şimdi ben şöyle bir dummy JSON sitesinden şöyle bir istek kullanacağım burada. Buradaki isteğimizi yapacağız. O yüzden şu base URL'i istersem buraya ekleyebilirim. Bu get environment üzerinden gelebiliyormuş. Yani ben buradaki env dosyası içerisine direkt bunu ekleyebilirim. Şunu ekledim. Ardından burada endpoint path'im var. Şu şekilde bunu da buraya verebilirim. Bunu çekecek. Peki çektikten sonra ne olacak? Bunun bir modele dönüşmesi lazım haliyle. Direkt map string üzerinden şey yapamayız. Parçalama vesaire uğraşamayız. İşte bunun verilerini modele dönüştürebilmemiz lazım. Tabi bunun da kolay bir yolu var. Yine burada metro make model deyip product modeli oluşturabiliyorum. Gerçi product olmasaydı iyiydi. Product model yapalım biz bunun ismini. Product olsun. Bunun storage key diye bir şey var. Buna da birazdan geleceğim. Bu şekilde modelimizi oluşturduk. Benim modelimde şu anda almak istediğim ID, title, description vesaire bunları alabiliriz. Hemen şöyle final integer ID, final description diyorum. Diyemiyorum. Description. Bunları bu şekilde verdim. Ardından burada bunları tanımlıyorum. Required diyerek tanımladım. From JSON kısmına da direkt şöyle tanımlama yapabiliriz. ID eşittir data ID, title eşittir data title, description eşittir data description. Bunları da bu şekilde tanımlayabiliriz veya işte şöyle de yapabilirsiniz her zamanki yöntemle. Return product deyip burada product modelinin içerisinde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısa yoldan şöyle yaptım. ToJSON bölümümüz var. Burada da ToJSON için şöyle map şeklinde dönüştürüyoruz. Modelimiz bu şekilde hazır oluyor. Buradaki modeli de dönüştürme işlemine girmiyoruz arkadaşlar. Zaten bu bir model sınıfından extend ediliyor. From JSON to JSON işlemlerini kendisi otomatik olarak yapıyor. Tek yapmamız gereken buraya product olarak bunu belirtmek. Tabii ki bu sadece bir tane ürünü getiriyor. İşte bunu fetch single product olarak isimlendirebiliriz. Ve buradaki tipini buraya belirtiyorum. Product şeklinde. Null label tipte olması zorunlu. Bu şekilde arkadaşlar API'mizi hazırladık. Öncelikle bir tane verimizi çekmeyi gösterelim. Servisimi bu şekilde hazırladım ya. Product sayfasına geliyorum. Kısa yoldan gösteriyorum. API servisimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Öncelikle burada bir product modelimiz olsun. Şu şekilde. Ve buradaki yeri asenkron yapıyorum. Init'i ve products'ı eşittir diyorum. Await API products API service. Zaten kendisi öneriyor. Bunu burada çağırdığım zaman arkadaşlar içerisine şöyle bir request diye bir callback dönüyor. Buradaki request'i kullanarak bu sınıfın içerisindeki metodlara ulaşım sağlayabiliyoruz. Request nokta single demiştik. Fetch single product metodunu burada çağırıyorum. Çağırdıktan sonra bu otomatik olarak bunun içerisine gelecek ve ben burada ne yapacağım? Kullanacağım. Child diyelim. Bir tane list style'ımız olsun. Title kısmına product nokta title şöyle yapalım. Product description vesaire bunları yazabiliriz arkadaşlar. Teksti unutmuşum. Evet. Yeniliyorum sayfamı. Ve otomatik olarak yükleme şeyi çıktı. Ve buraya verimi çekti. Buradaki yükleme işleminde dediğim gibi arkadaşlar değiştirebiliyoruz. Mesela home page'de neydi? Loading style. Şeyini buraya override ediyorsunuz. Bu da NI page üzerinden geliyor. Ben bunu normal yapacağım şu anda. Verimizi bu şekilde getirdik. Tabi bu sadece bir tane veriydi. Buradaki product sayfasını eğer şunu silersem
bütün ürünleri bana getirecektir liste halinde. Ürünlerimizi de o şekilde listelemeyi öğrenelim. Şuradaki products kısmını kullanarak API servisimde bunu yapabiliriz. Fetch all products ismini veriyorum. Şuradaki products'ı değiştiriyorum. İstek atacağım adresi. Tek yapmam gereken buradaki product kısmını şöyle listeye çevirmek ve buradakini aynı şekilde listeye çevirmek. Bu kendisi otomatik olarak halledecek. Evet. Daha sonrasında burada list style olarak göstermiştim ya. Bunu list view builder vesaire yapabilirsiniz ama zaten bu paketin kendi list view'u vesaire bulunuyor. Ni yazarsak Ni içerisinde bulunan tüm widget'ları burada görebilirsiniz. Ni list view kullanacağız biz. Child olarak list style. Tabii şöyle bir builder olduğu için context ve datası bulunuyor. Bu arada hata ekranı bu şekilde arkadaşlar. Varsayılan olarak böyle ayarlamışlar. Evet, burada data diye bir parametremiz var. Buradaki data içerisinden data.title, data.description şeklinde alabiliriz. Bu data bölümü de bir fonksiyon. Buradaki fonksiyonu isterseniz init üzerinden direkt olarak bunu çektikten sonra burada verebilirsiniz veya kısa yoldan zaten kendisi hallediyor. Şunları kaldırırız. Data kısmına bunu şöylece verebiliriz arkadaşlar. Evet, böyle. Bu otomatik olarak veriyi kendisi çekecek ve gösterecek. Data must be a list diyor. Data gelen veri bir list olması lazım diyor. Bunu değiştirmeyi unutmuşuz. Fetch all products olarak değiştiriyorum. Evet, hata aldık. Çünkü bizim ürünümüz direkt liste içerisine gelmiyor. Liste map içerisinde products içerisindeki listede bulunuyor. Yani bizim bunu decode ederken belirtmemiz lazım. Bu çünkü otomatik kendisi hazırlıyor arkadaşlar list product şeklinde. Ve bunu decode ederken de config decoders üzerinden yapıyor. Ve burada bizim aslında ürünümüz otomatik olarak ekle modelimiz. List product burada liste hazırlarken yaptığı şeyi görüyoruz. Onu da şöyle belirtiyorum arkadaşlar. List from data diyor ya, buradaki gelen data. Bu aslında bizim JSON'ımız oluyor. Yani bu bir list olması lazım ki map metoduyla bunu döndürebilsin. Bizim listemizde buradaki products içerisinde yer aldığı için şöyle belirtiyorum. Products. Belirttiğim zaman muhtemelen hatam çözülecek. Otomatik olarak kendisi listeyi hazırlayacak. Ürünlerim çekildi ve burada gösterdi. Evet. Bu şekilde decoders kısmında böylece öğrenmiş olduk. Decoders üzerinde bizim modellerimizin decode işlemleri yapılıyor. Bu arada bu istekleri yaparken isteklerin gelen cevabını, verilerinizi ön belleğe alabiliyorsunuz. Yani bir cache işlemi var. Örneğin şuradaki isteğimize bir chache key eklersek products list şeklinde olabilir. Ve burada chache duration belirtirsek, örneğin bunun tipi neymiş? Duration'mış. Duration işte hours 1 dersem 1 saat boyunca product listesini almak istediğinde, yani bu isteği yapacağı zaman o API'ye istek atmak yerine zaten daha önce attığı isteği direkt alacak, gösterecek. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin şu anda bir istek atsın. Şu an ön belleğe aldı. Buradaki değerimi 1, 2, 3 yapacağım. Herhangi bir sonuç dönmemesi için. Tekrardan. Bakın. Bu sefer buradaki adreste hiçbir şey olmamasına rağmen cache'lediği için bu işlemi kendisi halletti. Yani internet olmasa dahi bu veriyi kullanıcıya gösterebilirsiniz. Bu cache işlemi sadece API üzerinde değil bu arada arkadaşlar. Bunu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Cache metodunu kullanarak. Nokta işte save forever, sonsuza kadar cache'leyebilirsiniz. Put dersem eğer ki burada benden bir tane key, bir tane de value değeri istiyor. Örneğin örnek diyorum ve burada değerim test olsun. Virgül dersem burada da saniye türünden
ne kadar süre saklanacağını yazıyorum. Mesela burada 10 saniye saklama işlemi yapsın. Ve ardından bunu print ile chache.get diyerek örnek key'ine getirip kullanabilirim. Buradaki get kısmı future arkadaşlar. Buna dikkat edin. Await diyorum. Buradaki put işlemi de aynı şekilde future. Buraya await diyorum. Yani şu anda şöyle refresh yapacağım. Bakacağım. Şöyle refresh yapıyorum. Loglarıma bakıyorum. Loglarımın en üstüne çıktım. Test yazmış. Bunu şöyle yorum satırına alıp refresh dediğim zaman bakın yine test yazdırdı. Ama 10 saniye biteceği için birazdan tekrardan eğer ki sayfayı yenilersem herhangi bir şekilde buna ulaşamayacağım. Bakın null döndü bu sefer. Bu arada şunu hani ön belleğe almıştı ya, o ön belleği de yine burada arkadaşlar çağırabilirsiniz. Nasıl? List şeklinde kaydetmiştik. Bunu isterseniz print debug şeklinde yazdıralım. Refresh diyorum. Verimizi çekti. Zaten bu veriyi çekerken gösterdiği log. Bir de en üstünde arkadaşlar şu aradaki kısmı görüyorsunuz. En üstünde de bizim kendi logomuz yer alıyor. Bu da ön belleğe aldı kısım. Haricinde arkadaşlar eğer ki burada bu isteği yaparken herhangi bir hata alacaksa bu isteği tekrarlayabilirsiniz. Yani tekrar denemesini sağlayabilirsiniz. Retry ile 3 kere tekrar deneme hakkı veriyorum mesela burada. Ve retry delay diyerek işte 5 saniye aralıklarla 3 kez yapabilir şeklinde bunu belirleyebiliyoruz. Bir diğer şey arkadaşlar, buradaki networking içerisinde 2 tane bir API servis, bir de Products API servisimiz bulunuyor şu anda. Bunlar normal birer sınıf. Yani ben bunu her çağırdığımda farklı bir nesne dönecektir bana. Bunun içerisinde herhangi bir veri kaydedebilirim, bir değişken oluşturabilirim. Ve bu istekler sırasında buradaki değişkenlerin değerini değiştirdiğim zaman buna herhangi bir yerde ulaşamayacağım. Çünkü sürekli farklı nesneler getiriyor çağırdığımda. Bunu singleton class haline getirebilmemiz için config kısmında decoders içerisinde buradaki kısmı şöyle silersem API servisim şu anda singleton oldu. Veya şuraya eğer ki bunu eklersem artık products API servisini her çağırdığımda bana yeni bir tane nesne dönecektir. Yani şuradaki kısım singleton anlamına geliyor. Buradaki kullandığımız listemiz eğer ki boş gelecek olursa da empty gibisinden bir widget yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela empty, burası veri gelmedi gibisinden buraya yazdırabilirsiniz. Eğer istek yaparken herhangi bir hata meydana gelirse, örneğin bu isteği şöyle değiştirelim. Bu sefer arkadaşlar hatayı kendisi fark edip bu şekilde bir çıktı veriyor, herhangi bir sonuç bulunamadı diye. Tabi buradaki isteği şöyle kendiniz de handle failure gibisinden burada ele alabilirsiniz. Paketteki diğer bir özellik ise bottom navigation bar kolaylıkla eklenip rotalarda kullanılabiliyor. İsterseniz onu yapalım. Şimdi uygulama şöyle başlaya dursun. Metro yazdığım zaman zaten bize komutları öneriyordu ya. Burada Navigation Hub diye bir şey görüyorsunuz. İsterseniz direkt şöyle kopyalayalım. Metro yapıştırdım. Base ismini veriyorum. Bu şekilde oluşturacağım. Oluşturduktan sonra burada rotalarıma ekleniyor. Navigation Hub şeklinde. Ve burada da Base Navigation Hub şeklinde sayfam oluşturuldu. Burada 2 tane tab eklemiş kendisi. Burada ben tabları bir tanesini şöyle sileceğim. Ve buradaki kısma Products ismini vereceğim. Navigation Tab. Page kısmını şöyle kendisi yorum satırını almış. Products Page olarak değiştiriyorum. Product diye bir ikonumuz var mı? Şu olabilir. Bir tane aktif icon belirleyebiliyorsunuz. Bu da şu anda bu olsun. Çok önemli değil. Sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Bu sayfayı initial root olarak ayarlamamız lazım. Bu arada hani biz bunları
kendimiz elimizle böyle veriyoruz ya, initial root, şöyle kopyala yapıştır. Bunu şöyle kısa yoldan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu yazdıktan sonra -i yazarsanız bunu otomatik olarak oluşturduktan sonra initial root olarak ayarlayacaktır kendisi. Şimdi tekrar şöyle yenileyelim. Acaba tek sayfa var diye hata verecek mi diyecektim. Verdi. Bir tane daha sayfa oluşturalım. Bu sefer indeksi 1 olsun. Yine aynısı olsun. Refresh. Evet. Bu şekilde sayfalarımızı arkadaşlar oluşturabiliyoruz. Şu diğer sayfaya da bir to do sayfası yapabiliriz. Bir tane sayfa oluşturalım. To do uygulaması yapmaya çalışalım sizlerle beraber. Metro make page to do ismini veriyorum. Ardından buradaki kısma to do ismini verelim. To do page. Burada check box olabilir. Check box. İçi boş olsun. Tıklayınca da içi dolu olan görünsün. Yenileyelim. Bu arada bu navigation, bottom navigation bar'ın stillerini şuradan değiştirebilirsiniz. Mesela burada farklı stiller ekleyebilirsiniz. Özelleştirebiliyorsunuz yani. Ve işte nokta tab deyince tab kısmına bunu alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Şöyle to do ekranımızı açalım. Bu arada bu stillendirmeler, renkler vesaire hepsi tema üzerinden geliyor. Ve bunların hepsi değişebiliyor. Değiştirme işlemini arkadaşlar Themes klasörü içerisinden burada Light Theme ve Dark Theme şeklinde seçeneklerimiz var. Bunlar farklı bir yerden geliyor. Şuradaki stillerden geliyor. Burada kolayca arkadaşlar düzenleyebiliyorsunuz. Mesela Products sayfası, To Do sayfası. İşte bunların hepsi mavi şekilde. Ben buradan eğer ki App Bar background'ını transparent yaparsam hepsi anında değişecektir. İçerisindeki yazıyı da siyah yaparsam böyle olacaktır arkadaşlar. Tabi bu temayı da değiştirebiliyorsunuz. Tema değiştirme seçeneği de ekleyebiliriz. İlk uygulamayı açtığımızda zaten tema değiştirme seçeneği vardı. Home screen'e şöyle gidersek arkadaşlar, en alt kısımda bakın Theme Toggle diye bir widget oluşturmuş. Buradaki toggle kısmında neye theme derseniz nyTheme.set ile temayı kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Buradaki ID'lerin önemi ise işte theme.dart isimli config dosyasında burada ID'ler bu şekilde belirtildiği için isterseniz bunun içerisine farklı temalar yükleyip işte farklı ID'ler atayıp o ID'ler üzerinden tema değişimlerinizi sağlayabilirsiniz. Şunları çoğaltmanız yeterli. Burada da ID'lerimizi belirtiyoruz ve değiştirirken de neye theme.set deyip ID'mizi verdiğimiz zaman temamız değişiyor. Şimdi to do ekranımız için arkadaşlar bir tane daha sayfa oluşturacağım. Bu sayfamda to do ekleme için olacak. Add to do sayfası oluşturuyorum. Sayfam oluştu ve şöyle şunları kapatalım ve to do sayfamıza önce gidelim. To do page, şuradaki sayfamız. Bunun bir tane floating action button'ı olabilir. Bir de sağ altta olmasın, bu sağ üstte olsun. Şöyle bunun dışına çıkalım. Floating action button location deyip top rounded rectangle border ekliyorum. Ve bunun değerini şöyle 20 yaparsak, 30 yaparsak daha güzel olur. Tam böyle kalsın. Şimdi ben buna tıkladığım zaman bir tane ekrana gitmesini istiyorum. O ekranda ne yapacağız? To do'larımızı ekleyeceğiz. O ekranımızı add to do page olarak ayarladık. Yani ben buradaki tıklama fonksiyonuma şunu verebilirim. Route to add to do page .pet importumu yapıyorum. Bu sayfaya gidecektir. Uygulamayı yenilememiz lazım. Sayfayı algılamadı. To do ekranımdan şöyle hemen gidelim. Fark ettiyseniz bu bottom navigation'dan ayrı bir sayfa olarak açtı. Yani bottom navigation kayboldu. Bunun nedeni ise route.to ile gitmemiz. Yani bunu push.to olarak çevirirsek eğer ki add to the page yaparsak bunu şöyle yenileyelim. Bu sefer bizim bottom navigation barımız kaybolmadan o sayfaya ulaşacaktır şu şekilde. Ve
şunun güzelliği var. Mesela product sayfasına geldim. Tekrar buraya döndüm. Bunun state'i yani durumu hala korunmuş oluyor. Bu sayfam hala açık kalıyor. Peki bu durumu nasıl kapatabiliriz? Bunu da Base Navigation Hub bölümüne geliyorsunuz. Maintain State'i false yapıyorsunuz. Ya da bunu block body yapıp içerisinde kontroller de sağlayabilirsiniz. Mesela sayfamı açtım, kapattım şöyle. Burada da state'im yenilenmiş oldu. Yani state'im korunmamış oldu. Bu açık kalsın. Şimdi buraya to do ekleme formu kurmamız lazım. Yine paket içerisinde hızlıca form oluşturabiliyorsunuz. Form yapımızı da şu şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. Metro make form ve burada to do formu oluşturacağız. To do yazalım. Evet, to do formumuz oluşturuldu. Forms klasörünün içerisinde to do formumuzu görebiliriz. Burada diğer formlar da var varsayılan olarak. Şu anda formumuzun içerisinde bir tane text, name, price, favorite color gibisinden farklı şeyler var. Örnek olarak verilmiş. Biz ne yapacağız? Bir tane title alalım arkadaşlar. Bir başlık alalım. Bir tane tekstimiz var. Bir tane büyük tekstimiz var. Yani text arayamız. Bir tane de picker yani bir seçme formumuz var. Ve arkadaşlar bunu bu şekilde yaptığımızda bir validate işlemi yapabiliyoruz. Mesela validate diye eklediğim zaman form validatörü burada kullanabiliyorum. Form validator. Nokta dediğimde farklı validasyon işlemleri benim karşıma çıkıyor. Yani mesela buradan minimum length'ini 5 yapacak olursam 5'ten az kullanıcı buna giriş yapamayacak. Mesela aynı şeyi şuna da yapalım. Validate. Bu şekilde yapabiliriz. Tabi birden fazla validation yani birden fazla doğrulama işlemi de yapabiliyorsunuz. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Form validator işte bunu seçmek yerine arkadaşlar rule olanını seçerseniz buraya birden fazla kural ekleyebilirsiniz. Mesela dokümanı açın arkadaşlar. Validation rules yazın şu arama kısmına. Burada baya fazla var. İsterseniz regex bile ekleyebiliyorsunuz yani. Ben mesela minimum işte şunu ekleyeceğim. Minimum 10 olsun ya da minimum 5 olsun ve maksimum da 100 girilebilsin içerisine. Bunu eklemek istiyorum. İşte farklı doğrulamalar ekleyebilirsiniz. Bu stiller arkadaşlar varsayılan stil. İşte siz buraya kendi isminizi verebilirsiniz. Bir tane stil uydurdunuz diyelim. Ve uydurduğunuz stile burada forms içerisinde, form style içerisine aynı burada yer alan örnekler gibi şu kısma yazabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu formu sayfanızda nasıl kullanacaksınız? Oluşturduğunuz formdan bir tane nesne üretin. Örneğin to do form şu şekilde import edin. Daha sonra hatta şunu alt yapalım. Kullanmak istediğiniz yere geliyorsunuz. Mesela bunun içerisine arkadaşlar form.create komutunu kullanırsam formum oluşmuş olacaktır bunun içerisinde veya neye form widget'ını kullanarak formumu bunun içerisine verirsem yine oluşmuş olacaktır. Sayfamızı yenileyelim. To do ekranıma gidiyorum. Bakın burada formum oluşmuş. İsterseniz arkadaşlar şu sağdan soldan boşluk verebilmek için yine hazır bulunan Save Area widget'ı kullanalım. Save Area widget'lar içerisinde yer alıyor. Bu hazır. Yine padding verebilmek için kullanılabilir. Evet bu şekilde. Yine üstten de padding vesaire verilebilir. Şu an hiç uğraşmayacağım. Tabi bu ekranla olmayacak arkadaşlar. Yanlış yere koyduk biz bunu. Hemen şöyle alalım. To do ekranıma gittim. Tıkladım. Add to do sayfam burada açıldı. Bir şey yazıyorum. Bakın 5 karakter olmalı diyor şu anda bana. Otomatik olarak kendi şeylerini kontrol edebiliyor. Bu 100 karakterden fazla olursa da yine hata verecektir bakın gördüğünüz üzere. Bu durumları tamamen buradan yönetiyoruz. Mesela ben şuradaki uyarının değişmesini istiyorum. Burada virgül dersem 5 karakterden az olamaz şeklinde. Şöyle yapmam lazım mesaj olarak. Bunu böyle belirleyebilirim arkadaşlar. Burada görüyorsunuz İngilizce ama buraya geliyorum 5 karakterden az olamaz dedi.
Şimdi ben bu formu nasıl submit edeceğim? Yani ben bu formu nasıl göndereceğim? Bunun için bir tane buton koyalım alt kısma. Bu formu arkadaşlar submit edebilirim. Yani şöyle form.submit dersem burada on success olduğu zaman bana arkadaşlar değeri verecektir. İsterseniz bu değeri print edelim value şeklinde. Ve hata meydana geldiğinde on failure. Burada da biz hatayı alabiliriz. Print exception şeklinde. Bakın şu anda save dersem eğer ki error işte title minimum şeyi karşılamıyor ve burada da hata çıktı. Bu hatanın çıkmasını istemiyorsunuz arkadaşlar. Show toast error kısmını false yapabilirsiniz. Bu arada bu onPressed metodunu kullanmak zorunda da değilsiniz. Eğer ki varsayılan button'ı kullanıyorsanız şöyle yapabiliyorsunuz. Submit formun içerisine arkadaşlar burada formumuzu vereceğiz. Form diyorum. Data buraya geliyor arkadaşlar. Bunu da böylece alabilirsiniz. Print data diyelim. Şunu da şöyle. Tamam. Butonun içerisinde yine on failure özelliği kullanılabilir. Show toast error, skeleton izer, loading. Mesela bunu true yaptığım zaman buna eğer ki asenkron işte await feature delayed verirsem bunu save dediğimde şu anda hata verdi. Örneğin şuraya bir şeyler yazalım. Buraya da bir şeyler yazalım. Buradan renk seçelim. Save diyelim. Bakın burada skeleton şeklinde bir yükleme ekranı gördük. Eğer ki bunu false yaparsak ve burada loading kısmına bir tane widget verirsek örneğin text loading bu sefer yükleme kısmımız loading oldu. Bu arada bunu uzun uzun yazmama da gerek yok. Await sleep dersem yine aynı şeyi yapacaktır. Paket içerisinde yer alan. Verilerimizi arkadaşlar şöyle yazalım. Save dediğim zaman gördüğünüz üzere map object şeklinde verimi submit edebiliyorum. Şimdi burada yapacağımız şey bizim ne? Önce şunun altına bir boşluk verelim. Size box 10 olsun. Burada kaydederken bir controller kullanacağız. Aslında bizim mantıksal işlemlerimizi yapacak olan sınıf kendisi. Yani ben bu görünümde kodlarımı yazabilirim bu kısımda ama bu doğru bir yöntem değil. Her zaman fonksiyonlarınızı görünümden ayrı tutmaya çalışın. Yani ona kalırsa burada aslında API isteklerini de burada da yapabilirdik. Ama ayrı class'ta yapmak her zaman daha doğrudur. Bu yüzden add to the page'e özel bir controller oluşturacağız. Bu controller'ı arkadaşlar kendiniz tek olarak da oluşturabilirsiniz. İsterseniz sayfayı oluştururken controller'la beraber de oluşturabilirsiniz. Yani metro make page derken mesela örnek dedim. Burada -c işaretini koyarsam controller'la beraber oluşturulacaktır sayfa. Ama eğer ki benim gibi önce sayfayı oluşturduysanız sonra controller oluşturacaksanız make controller burada da add to do yazıyorum. Add to do controller'ım oluşsun. Ve burada controllers içerisinde bir tane controller sınıfım oluştu. Bu kısımda aslında controller'ın içerisinde farklı metodlar var. Şöyle içerisine girerseniz yani bizim state'i yenilememizi veya bir uyarı göstermemizi vesaire sağlayan bir sürü şey var. Bunları da kullanabiliyor olacağız. Aynı zamanda sayfaya iletilen verileri de burada kullanabiliyoruz. Data mesela buraya geliyor ya da query parameters buraya da geliyor. Bunları da burada edinebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda add to the controller'ımı ekledim. Ancak daha sayfama bağlı değil. Bunu da sayfamıza şurada stateful widget'ın içerisine bu şekilde ekleyerek arkadaşlar bağlıyoruz. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Ve şimdi yapacağımız işlem şu. Ben burada butonuma tıkladıktan sonra şunu kapat. Verilerimi girdim. Butonuma tıkladım. Butonuma tıkladıktan sonra submit form kısmında benim datam controller'ıma gitsin istiyorum. O yüzden şöyle bir fonksiyon yapacağım. Void on submit form dedim mesela. Burada bir tane data alacağız. Datayı dinamik olarak belirtiyorum çünkü herhangi bir tipi yok şu anda. Buradaki datayı ne yapacağım? Oraya yollayacağım. Şunu şöyle yapabiliriz. Bu sefer ne yapıyorum? Controller demiyorum. Widget nokta controller üzerinden erişiyorum. Datayı böyle on submit forma yolluyorum. Aslında direkt kısa yoldan şöyle de yapabilirdik. Böylece
datamız ne oldu? Buraya geldi. Bu datayı kullanarak ne yapacağız? Öncelikle bir tane model oluşturacağız. Hemen bir tane model kurulumu yapalım. Metro make model. Bu da to do modeli olsun. Oluşturalım. Ve burada arkadaşlar modelimiz oluştu. Modelimizin içinde neler var? Title var. Final string title. Final string not ve final string color. Bunlar olacak. Aslında ben color'ımı bu şekilde tutmak istemiyorum. Şöyle tutmak istiyorum. Color tipinde tutmak istiyorum. Çünkü uygulamada göstereceğim. Ve burada şunları arkadaşlar böyle istiyorum. Ardından biz from.json metodunu kullanarak yapacağımız için title'ım nereden geliyor? Data'nın içerisindeki title, not, data içerisindeki not'tan, color, data içerisindeki color'dan geliyor. Ama buradaki color arkadaşlar bir switch ifadesini alacağız ki şu color tipine dönüştürebilelim. Örneğin buradaki rengim neydi? Red, blue, green, yellow gibi şeyler var. Red ise colors red, blue, green, yellow. Bunlar arkadaşlar buraya ekliyorum. Artık otomatik olarak dönüştürülecek bu tipe. Ve bunun toJSON metodu var. Bunu da bu şekilde hallediyoruz. Ama burada yine switch metodunu kullanacağız. Color eğer ki red ise red bu şekilde yazsın arkadaşlar. Ve buna isterseniz varsayılan değerde atayabiliriz. Color. Bunu required değil de gray olarak varsayılan renkte atayabiliriz. Modelimizi böylece oluşturduk. Şimdi bu modelimizi burada kullanacağız. To-do tipinde buraya tanımlıyorum. To-do.from.json diyerek datayı bunun içerisine veriyorum. Ve bu to-do'yu öncelikle ne yapıyorum? Veri tabanıma kaydediyorum. Yani telefonumun hafızasına kaydediyorum. Paket bunu da bize sağlıyor. To-do.save diyerek bakın save ve save collection seçenekleri var. Save kısmı diyor ki secure storage üzerine kaydeder diyor. Ve save to collection koleksiyona kaydeder diyor. Şimdi bizim birden fazla to'domuz olacağı için bunları koleksiyona kaydedeceğiz. Yani ben bunu her metodu çağırdığımda üstüne ekleyecek bir liste haline getirecek. O yüzden save to collection metodunu seçiyorum. Şimdi to-do bir nesne olduğu için arkadaşlar ve model sınıfından türediği için direkt save to collection yapabiliyoruz. Çünkü bunun tipi belli, key'i belli, her şeyi belli. Aslında şöyle to-do sınıfına girersek bunun içerisinde bir adet storage key olduğunu görebilirsiniz. İşte bunu size söyleyeceğim demiştim. Şu an söyledim. Bu key sayesinde hafızaya alıyor. Peki kendimiz elle hafızaya kayıt yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Neye storage dersem arkadaşlar nokta add to collection. Bakın burada save to collection, burada add to collection. Aynı metotlar burada da var. Add to collection diyorum. Bu sefer benden bir adet key istiyor. Buradaki key'leri de arkadaşlar config içerisindeki case içerisine kaydedebiliriz. Buradaki key'leri buraya aynı burada tanımlandığı gibi kaydedip buraya verip burada da item'ı belirtebiliriz. Böylelikle yine hafızaya kayıt işlemi yapabiliyoruz. Burada oluşturduktan sonra arkadaşlar buraya tanımlamasını yapıyorsunuz. Ayrıca burada örnek vermiş. Bunun .default value şeklinde ayarlamasını da yapabilirsiniz. Tabi bunu öyle belirttiğimiz gibi case nokta dediğimde şunu import edelim. Nokta mesela out nokta yine aynı veri tabanına buradan ulaşıp add to collection vesaire bu metotlara yine case üzerinden de ulaşabiliyorum. Yani ni storage'i kullanmama gerek yok. Bu şekilde to'do'muzu hafızaya aldık. Tabi bu asenkron olacak ve burada bir beklememiz olacak. Bunu kaydettikten sonra ne yapacağız? Buradaki formumuzu temizleyeceğiz. Ama şu anda burada bizim formumuz yer almıyor. Bu to-do sayfasından isterseniz formumuzu şöyle buraya taşıyalım. Taşıyalım şöyle. Ve bunu getir metodunu da yazabiliriz istersek. Ya da şu underscore'u da kaldırabilirsiniz. To-do form get form diyorum. Ve formuma widget.controller form diyerek ulaşıyorum. Add to the controller üzerinde kayıt işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki formumu .clear diyerek temizliyorum. Ve böylelikle kayıt işlemimiz bitmiş oluyor. Ve bu sayfada herhangi bir state yenilemesi yapmayacağız. Ama
Kayıt işlemi olduktan sonra bizim ana sayfamızda yer alan şu to do sayfasını yenilememiz lazım. Bu yenileme işlemini arada bir köprü kurarak yapıyoruz. Yani ben bu to do sayfasından gidip şu ana sayfadaki to do sayfasının state'ini yenilemiyorum. Çünkü hepsinin ayrı bir görevi var. Farklı sayfalardan farklı sayfaların state'lerini yenilemiyorsunuz. Bu yanlış bir yöntem. Eventleri kullanıyoruz. Events bölümünü kullanıyoruz. Mesela ben burada kayıt işlemini yaptım. Burada add to the event'ını çağırdım. Event ne yapıyor? Bunu yeniliyor. Ana sayfayı yeniliyor arkadaşlar. Yaptığı tek şey o. Tabii farklı işlemler de yapılabilir içerisinde. Şimdi isterseniz bir tane event oluşturalım. Metro make event. Bu da to do created event olsun. Eventimizi oluşturduk. Bu event'i arkadaşlar şöyle çağırıyorum. Form clear yaptık ve burada event'ımı oluşturmuştum. Bunu buraya çağırıyorum. Çağırdıktan sonra bunun içerisine istersem veri yollayabilirim. Mesela buradaki to do'yu arkadaşlar alıp buraya yollayabilirim. Ama şu anda veri yollamayacağım. Şöyle yolluyorsunuz bu arada. Data olarak yollayabiliyorsunuz. Şu anda ihtiyaç yok. To the created event'e girdim. Bunun içerisinde iki tane sınıf oluşturmuş. Birincisi listener'ların bulunduğu sınıf. İkincisi bizim listener sınıfımız. Bunu birden fazla oluşturabilirsiniz. Farklı farklı listener'lar oluşturabilirsiniz. Mesela bu default listener kısmını ismini değiştirelim atıyorum. Update to the state. Mesela böyle bir şeyimiz olsun. Bunu buraya arkadaşlar verdik. Daha sonrasında yapacağımız şey buradan bu to do ekranımızın state'ini güncellemek. Bunu da şöyle yapıyoruz. Update state komutuyla. Bunu yaptım. Peki bu sayfamın state'ine nasıl ulaşacağım? Bu sayfam neydi? To do. To do page'de arkadaşlar. To do page nokta diyorum. Pet diyorum. Bu şekilde. Bu sayfanın state'inin o yenileme şeyinin dinlenebilmesi için arkadaşlar şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Şu NI page'in içerisine girersek eğer ki state managed kısmı false olarak ayarlı. Yani benim şu an o demin yazdığım fonksiyon geçersiz. Onu etkin hale getiriyoruz. Override yapıyorum bunu. Ne yapıyorum? State managed'ı true yapıyorum. Artık bu dinlenebilir olacak. Nasıl dinleyeceğiz biz bunu? Yine bunun içerisine girdim arkadaşlar. Ve bakıyorum. Bakın burada state updated diye bir fonksiyon var. Yani bunu kullanacağız. Override state updated. Buradan yine içerisine data verilebiliyor. İsterseniz şimdi ekranımızda yenilenebildiğine göre ekranımızı bir tasarlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu ekrana ilk girişte ne yapacak? Verilerimizi çekecek. Nereden çekecek? Normalde controller oluşturup oradan çekeriz ama şu anda hiç uzatmak istemiyorum. Bunun içerisinde çekeceğim. Benim şöyle list to do's şeklinde bir değişkenim olsun. Ve bunun içerisine arkadaşlar init fonksiyonunda asenkron olsun şöyle. Eşittir diyorum. Storage collection dediğimde bana metodları arkadaşlar veriyor veya ni storage de diyebilirsiniz. Ni storage nokta collection işte read collection bu tarz metodlar arkadaşlar istediğiniz gibi erişebilirsiniz. İşte burada benden bir tane key istiyor. Case nokta burada aslında bizim to do'nun key'ini vereceğiz. Yani bu to do modelin nokta key'ini verebiliriz direkt ya da case üzerinde bir key'iniz varsa config üzerinde oradan da verebilirsiniz. Bu key'i verdim. Başka farklı bir şeye ihtiyacımız yok. Bunu böyle verdim. Await diyorum. Şöyle. Ve to do'nun içerisinde benim ne yapacak? Collection'larım yer alacak. Gelecek. Data kısmına da şöyle to do'larımızı verelim. Tabi burada da çekebilirdik. Hiç fark etmez. Hatta şöyle taşıyalım. Şu anda herhangi bir sonuç yok. Şöyle uygulamamızı yenileyelim. Kendisine gelsin. Evet. Şimdi ekleme işlemi yapalım. Bu arada şu title'ın yanına mesela color eklemek istiyorum ya. To do form'a geldim arkadaşlar. Şuradaki file picker'ı şöyle aldım. Title'ı liste haline getirdim. Listenin içerisinde ikisini yan yana koydum.
Açtım. Bakın ikisi yan yana geldi. Buradan rengimizi mavi seçelim. Title'ı örnek diyelim. 1, 2, 3. Bu benim test notum diyelim. Ve save diyelim. Şu anda arkadaşlar state'imiz yenilenmedi. Muhtemelen problem şundan kaynaklı arkadaşlar. Şuradaki key önemli değil. Buradaki key'i şimdilik değiştirdim. From JSON yaparken key'imiz modele gitmiyor. Burada super KK, yani şurada olduğu gibi bunun sonuna da ekledim. Çünkü from JSON yaparken key'imiz boş gidiyor. Bu nedenle burada save to collection yaparken key olmadığı için hata veriyormuş. Şimdi o hatayı görmememiz lazım. Şöyle hemen ekleyelim. Test. Şöyle renk seçelim. Mavi. Bir şeyler daha yazalım. Evet, save diyorum. Bakıyorum. Evet. Şu anda herhangi bir hata almadık. Güzel. Şimdi yenilediğim zaman bir hata almam lazım. Evet, burada hatamızı aldık. Demek ki modelimiz şu anda arkadaşlar, bakın buraya geldi hata. Modelimiz demek ki cihaza kaydedilmiş. Sadece göstermede bir problemimiz var. O da şu. Buradaki değer read collection derken bize liste içerisinde map string dynamic olarak geliyor. Yani bir model olarak gelmiyor. Bunu modele çevirmemiz lazım. Keşke şunu ayırmasaydık. Dediğim gibi bunları controller üzerinde yaparsanız sizin için daha iyi olur. Init içerisinde yapabiliriz. Read collection ve bu şöyle önce collection'ı okuyoruz. Liste map tipinde geliyor. Daha sonrasında then item'ı ne yapıyoruz? Map ile, bu bir liste olduğu için map ile döndürüyoruz. İçerisindeki map'leri to do objesine çeviriyoruz. Daha sonrasında buradaki to do'muzu buraya verelim. Ve artık set state'e gerek yok çünkü sadece init metodunu tekrar çalıştıracağız. Reboot diyebiliriz burada. Uygulamamızı şöyle yenileyelim. To do'ya girdim. Bakın burada to do'm geldi. Şimdi tekrar bir ekleme yapacağım. Test yellow olsun. Ekle diyorum. Ve ana sayfaya geldim. Gördüğünüz gibi eklenmiş oldu. Butona tıklandığında ne olacak arkadaşlar? Şu anda bir controller'ımız yok, o yüzden göstermeyeceğim ama controller'da bir tane metot çalışacak ve o metot üzerinde bizim to'domuz güncellenip şu anda zaten mevcut sayfada olduğumuz için mevcut sayfanın state'i yenilenecek. O kadar. Event handler'a falan gerek yok çünkü başka bir sayfayla işimiz yok. Ha diyorsanız ki event handler'a ihtiyacım var, ben products üzerinde de bir şey güncelleyeceğim. O zaman event kullanabilirsiniz. Event üzerinde bir şey oluşturabilirsiniz. Yani mantık bu şekilde arkadaşlar. Bu arada biz bunları lokale kaydediyoruz ya. Aynı şekilde lokal gibi çalışan bir veri tabanı daha var. Aslında veri tabanı değil. Geçici olarak tutuyor. Uygulama açık olduğu sürece verileri tutuyor. Onu da arkadaşlar mesela backpack diyerek ulaşabilirsiniz. Backpack, delete, read, save şeklinde metotları bulunuyor. Bunları kullanarak verileri geçici olarak kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda işte biz burada nerede yaptık onu? Controller'da yaptık. Controller'da mesela to do'yu collection'a eklerken şöyle bir in backpack diye bir şey göreceksiniz. Ben bunu true yaparsam aynı key üzerinde sırt çantasına bir tane yazma yapıyor. Hani bir şey yazıyor, veri yazıyor. Bunlar geçici olarak yazılabiliyor bu şekilde. Arkadaşlar şimdi isterseniz sizlerle beraber bir giriş sayfası tasarlayalım ve o giriş sayfasında eğer ki kullanıcı giriş yapabilirse bu ekrana erişsin. Eğer ki giriş yaptıktan sonra çıkış yaparsa otomatik olarak ana sayfaya yönlendirsin. Yani giriş yapma ekranına yönlendirsin. Bu şeyi basit olarak nasıl kurabiliriz? Hem görmüş oluruz hem de paketi daha iyi anlamış, framework'ü daha iyi tanımış oluruz. Şimdi bir tane sayfa oluşturacağım. Bu sayfam şöyle metro make page diyorum. Oluşturacağım sayfa bir login sayfası olacak ve bu başlangıç sayfası olsun istiyorum. O yüzden -i işaretiyle yapacağım ama i harfini kabul etmedi. -initial yapsak
Tamam. Login sayfası oluştu. Rotalarımız şöyle gidelim. Login page'i initial route olarak ayarlamış. Ve şöyle yapacağım. Bu sayfayı göstermeyeceğim. Bu sayfa sadece giriş yapanların görebileceği bir sayfa olsun. Bu bottom navigation'ı diyorum. Bu tüm sayfayı initial route değil de authenticated route olarak ayarlıyorum. Bu da paketin özelliklerinden bir tanesi. Eğer ki kullanıcı out üzerinde bir kullanıcı kayıtlıysa direkt olarak bu sayfayı görecek. Eğer ki kayıtlı değilse de initial route'u görecek. Böylece oluşturduk. Şöyle yeniden başlatalım. Evet, login ekranımız geldi. İsterseniz hemen login ekranına yapay zeka ile bir tane login şeyi çizdirelim. Login burada. Şu kısma yapay zeka ile hemen açalım. Bir tane basit login UI oluştur diyelim. Şeyi de göstermek istiyorum. Hani form olmadan nasıl yapılır? Onu da göstermiş olalım. Evet. Şöyle oluşturdu arkadaşlar kodumuzu. Bakalım. Güzel. Şimdi burada arkadaşlar iki tane text field oluşturdu. Fark ettiyseniz. Bunları kontrol altına alabilmek için, yani validation işlemi yapabilmek için, kullanıcının bunu e-posta mı bunun şifre mi olduğunu tespit edebilmemiz için burada ni text field kullanacağım. Ni text field olarak bunları değiştiriyorum. Hatta bunların sonuna şöyle .password ya da email adres şeklinde eklemeler de yapabilirsiniz. Bu otomatik olarak yani bunları gizleyecektir. Hatta password'un içerisine password viewable kısmını true yaparsanız eğer ki şu şekilde ekleme de yapacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları oluşturduk. Bir tane de butonumuz var. Bu normal bir buton. Hani bizim butonumuz bile değil. Yine bunun üzerine işlem yapabiliriz. Şuradaki onPressed metoduna bu iki tane form elemanını validation yapacağız. Yani doğrulamasını yapacağız. Bu email mi, bu şifre mi? Onu da şöyle yapalım. Öncelikle ikisinin metnini alalım. Final email eşittir email controller.text, yani şu üst kısımda oluşturulan controller'lar buralara bağlı. Bu controller'lar üzerinden validate işlemi yapacağız. Validate diyorum. Şu fonksiyonu çağırıyorum. Burada kurallar belirtiyoruz. Mesela bunun ismi email olsun ve şu şekilde bir liste veriyorum. Listenin içerisinde bu email metni olacak. Burada da bir tane validation olacak. Hani bunu string olarak da verebilirsiniz. Bir de form validator.email şeklinde de verebilirsiniz. Böyle belirttim. Bir tane de password şöyle seçelim. Bunu da password olarak seçtik ve on success callback'i var. Bunu da şöyle kullanabiliriz artık arkadaşlar. Yani validate doğruysa giriş yapma işlemini burada arkadaşlar sağlayabiliriz. Bunun için de bir tane event oluşturabiliriz aslında. Hani giriş yapma event'ı. Bunun için bir tane hemen oluşturalım. Metro make event login. Login event'i oluşturuyorum. Oluştur. Ve buradaki eventimizi çağıracağız. Nasıl? Event login event. Bunu çağıracağım ama bunun arkadaşlar içerisine data olarak ne göndereceğim? Email ve password'u göndereceğim. Onu da şöyle password. Bu şekilde gönderebiliriz. Hani model de olabilir. Fark etmez. Şu anda örnek olarak gösteriyorum ben bunu. Bunu böyle gönderdik. Bu nereye gitti? Eventlere gitti. Login event'e gitti. Burada datamız gelecek event olarak. Ve burada kullanıcının giriş işlemini yapacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Await diyorum. Out sınıfını kullanıyorum. Out nokta authenticate dersem eğer ki bunun içerisine vereceğim data, yani bunun içerisine vereceğim veriyle beraber ben authenticate yani giriş yapmış olacağım. Login işlemim benim cihazımda tutulacak. Bunun içerisine eventimi veriyorum. Şöyle yapmam lazımdı. Data event. Tamam. Bu şekilde verdim. Hani bunun içerisinde tokeniniz de olabilir, farklı şeyler de olabilir. Buraya ekliyorsunuz. Bitti. Bu işlem olduktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada da rotamı belirtiyorum. Yani rotamın ismi neydi? Base Navigation Hub. Yani bütün sayfanın o bottom navigation sayfası. Bunu import ediyorum. .pets. Buraya gönderiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Ondan sonra deneyelim. Evet, buraya öncelikle rastgele bir şey gireceğim.
Buraya da rastgele bir şey gireceğim. Giriş yap diyeceğim. Şu anda herhangi bir şey olmadı. Çünkü hata verdi. Bunlar direkt form validator tipinde olduğu için öyle. Şuna nokta rules dersek muhtemelen düzelir. Çünkü buraya bir string bekliyor. Evet, invalid data dedi. Çünkü bu bir e-mail değil. Hemen arkadaşlar @gmail yazamıyorum. Şöyle @gmail.com dedim. Şifremizde şöyle güçlü bir şey uyduralım. Giriş yap diyorum. Ve şu anda sayfam açıldı arkadaşlar. Eğer ki sayfamı yenilersem, yani uygulamamı yeniden açarsam ne olacak? Bakın, product sayfası açıldı. Neden? Çünkü zaten giriş yapmışım, o sayfayı görmeyeceğim. Peki, bir tane de hazır eventimiz vardı arkadaşlar. Logout event. Bu ne yapıyordu? Bu çağrıldığı zaman çıkış yapıyordu. Daha sonrasında route to initial, yani ilk sayfaya git diyordu. Ben bu event'i bir yerde çağırırsam ne olur? Mesela to do sayfamızda ya da product sayfamızın app barına bir tane buton ekleyelim arkadaşlar. Product page'im nerede benim? Burada. Ve bunun app barına bir tane actions ekleyelim. İçerisine icon button ekliyorum. Bu neyi çağıracak? Event log out event'i çağıracak. Icon olarak icons.logout dersem şu şekilde çıkış yap arkadaşlar. Tıklarsam ne olacak? Hop, çıkış işlemim başarıyla gerçekleşti. Ve uygulamaya tekrardan girdiğimde yine bu ekran açılacak arkadaşlar. Yani mantık bu şekilde. Başka gösterebileceğim işte o uygulamanın dili var. Hani giriş yap diye gözüküyor şu anda. Ve uygulamamızın ana dili aslında config içerisinde, yani şu environment içerisinde. Bakın burada default lokal n olarak ayarlı. Ve hani İngilizce, Türkçe cihazlarda Türkçe olarak otomatik gözükmesi lazım. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Şöyle bütün klasörlerimizi kapatalım ve lib klasörünün üstünde bir tane lang klasörü var. Language. Bunun içerisine girersem arkadaşlar birkaç tane metin bulunuyor. Örneğin buraya bir tane login diye bir ekleme yapıyorum ve bunun ismi login olsun. İngilizce için, n.json için arkadaşlar. Ve bir tane de giriş yap için login btn için yazıyorum. Login örneğin burada bir tane isim yazdıralım. Name olsun. Dışarıdan bir tane isim alalım. Giriş yap, atıyorum HQNet yazsın orada. Bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Ben bunu ekledim. Bu sadece İngilizce için. Gidiyorum. New file diyorum. tr.json diyorum. Bu da Türkçe için. Dil kodunu yazıyorsunuz buraya. Bunu buraya yapıştırdım. Bunların hepsini Türkçe'ye çeviriyorum. Ben sadece şunları çevireceğim. Giriş yap dedim. Buraya da giriş yap dedim. Ve ismimi yazdırdım yanına. Bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela şu anda uygulamayı şöyle bir yeniden başlatalım. Evet. Şu giriş yap bölümü neredeyse onu buluyoruz öncelikle. Login page'e gittim. Giriş yap yazıyor. Şunun constant'ını silelim. Nokta diyorum arkadaşlar. tr diyorum. Translate anlamına geliyor. Veya diğer bir kullanım yolu. Şunu şöyle almak. Trans yazmak ve bunun içerisine vermek. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama şu daha yaygındır. .tr. Bu otomatik çevirecek cihaz diline göre. Daha sonrasında eğer ki cihaz dili Çince ise, yani Çince olmadığı için otomatik İngilizce, varsayılan olarak İngilizceyi seçecektir. Giriş yap bölümünü değiştirelim. Giriş yap bölümünde şöyle yapıyoruz. Mesela giriş yap. Bu arada biz bunu giriş yap olarak ayarladık ama şöyle, hani buradaki login ismiyle ise bunu login yapmamız lazım. Aynı şekilde buradaki login btn olacak. .tr. Bunu böyle belirttim. Bunun içerisine argüman verebiliyoruz. Argüman. Ben bir isim vermiştim ya. Bunu ismi HQNet olarak yazıyorum. Buraya verdiğim isim nereye gidecek? İşte buradaki kısma gelecek. Bakın login HQNet oldu. İsterseniz şuraya bir tane buton koyalım ve dilini değiştirelim. Uygulamanın dilini değiştirmek için de yine bir kolaylık sağlamışlar. Mesela login'in yanına hemen bir tane de action ekleyelim. App bar actions. Dil değiştirmek için hazır bir tane widget var. NI language yazınca çıkacaktır zaten. Language switcher. Mesela bunu eklediğim zaman English, işte buradan Turkish, şu anda ekli olan dilleri burada direkt olarak aralarında geçiş yapabiliyorum. Yani bir tane icon button'ımız olsun atıyorum. Tamam mı? Bunun tıklama eventine NI language switcher
Nokta diyorsunuz. Show button model. Bunu veriyorsunuz. İçerisine context alıyor bu. Şöyle. Ve ikon olarak da language ikonu olsun. Bunu verdiğim zaman mesela buna tıkladığımda arkadaşlar ne oluyor? Şu an yanlışlıkla emülatörün şeyini açtım. Bu sefer böyle alttan çıkıyor. Turkish seçtim mesela arkadaşlar ve Türkçe oldu. İngilizceyi seçtim, hemen İngilizce oldu. Böyle de uygulamanın dilini değiştirebiliyorsunuz. Ve hani kendi görünümünüzü yapmak isterseniz de any language switcher nokta dediğim zaman current language, get language list vesaire bunları dil listesine alıp current language ile burada dil değişimi yapabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bilmeniz gereken bir şey daha var. Örneğin uygulamanızda bir servis kullanacaksınız. Bir ödeme servisi olabilir, bir paket olabilir. Bunları kullanmadan önce hani başlatmanız gerekiyor ya. İşte bu tarz şeylerde örneğin Firebase kullanacaksın mesela. Closed Firebase Storage vesaire. İşte bunun example bölümüne baktığınız zaman işte bunu init yapıyorsunuz ya burada hani main metodunda. Bu tarz işlemler için provider diye bir şey var. App bölümünde providers diye bir yerimiz var. İşte burada uygulamanın providerları yer alıyor. App provider mesela loader, logo, temalar hepsi burada eklenmiş. Uygulamanın en başında ayarlanıyor bunlar. Eventler ayarlanıyor. İşte push notification hani bildirim sistemi var halihazırda. Onu ayarlıyor. İşte rotaları ayarlıyor. Bunların hepsi birer provider. Hani siz eğer ki örneğin Firebase kullanacaksınız. Metro make provider diyorsunuz. Firebase diyorsunuz. Firebase provider oluşturuluyor. Ve buradaki Firebase provider'ın içerisine yapmanız gereken kodları burada hani başlatmanız gereken şeyleri buraya yazıyorsunuz. Ve hani başlattıktan sonra örneğin Firebase başlatıldı. Uygulama açılır açılmaz bir işlem yapacaksınız. Firebase'e bir veri kaydedeceksiniz. Onu da afterboot kısmında yapabilirsiniz ki Firebase başlatıldıktan sonra o servise erişebilirsiniz. Ve buradan Nilo diye bir parametre var. Bu parametreyi de kullanarak uygulamanın birçok şeyine ulaşabiliyorsunuz. Zaten paketin bütün içeriği neredeyse burada. Bir sürü fonksiyona vesaire ulaşabiliyorsunuz. Uygulamanızın ayarlarını da yapabilirsiniz. Peki ben bunu oluşturdum. Bu nereye gitti arkadaşlar? Bakın provider'sa otomatik olarak eklendi. Bu artık uygulamanız açılırken otomatik olarak çalışacak. Bu kadar. Ek olarak arkadaşlar loglar nasıl çalışır onu da göstereyim. Örneğin paket içerisinde print yazdığınız zaman hani bu tarz şeyler çıkıyor ya. Print debug, print error, print info. Örneğin bunlardan bir tanesini kullanalım. Hey diye yazsın mesela buraya. Bunları kullanırken şöyle bir avantajı var. Mesela bir tane de metin yazalım. Normal print şeklinde. Bu da normal olsun. Bunun ikisinin farkı şu. Eğer ki env içerisinde app debug değerini false yaparsanız burada paketin içerdiği print info fonksiyonu çalışmayacak arkadaşlar. Yani sadece debug modda çalışıyor bu. İsterseniz şöyle hemen test edelim. Bakın hey bir print yazdı buraya. Eğer ki ben bunu false yaparsam ne olur? Sadece mevcut olan normal bir print yazısını yazdıracaktır buraya. Gördüğünüz gibi. Ve bir de şöyle bir print metodu var. Örneğin örnek bir metin dedim. Nokta dump dersem bu da aynı şekilde print işlemi yapıyor. Bu da debug için. Bu da yazdırılmayacak şu anda. Bunların dışında arkadaşlar datetime extension'lar var. İşte text extension'ları var. Mesela bu bir text ya arkadaşlar. Ya da şuraya bir tane text oluşturalım hızlıca. Atıyorum burada bir text var ya. Örnek. Bunun sonuna nokta koyarsanız arkadaşlar hani bunun birçok şeyine ulaşabilirsiniz. Mesela ben bunu bir title stilinde yapmak istiyorum. Mevcut olan temadaki title stili neyse title. Bakın title large. Bunu direkt böyle seçebiliyorum. Ya da color dersem set color. Direkt olarak buradan color'ını verebiliyorum. Ya da işte align center dersem ortalayabiliyorum. Text'in böyle sonuna eklemelerle kolayca stillendirebiliyorsunuz. Gelelim datetime extensionlarına. Hani tarih eklentilerine. Örneğin buraya bir tane final date diye bir şey oluşturalım. Date time olsun bu. Bu objenin içerisinde örneğin 1997 işte 02 Şubat ayı 20 olsun mesela. Böyle bir
tarih oluşturdum. Buradaki tarihi arkadaşlar şöyle eklentilerle daha kullanabiliyorsunuz. To yazdığım zaman mesela bunu yaşa çevirebiliyorum. Yani şu anki tarihle hesap yapıyor. Kullanıcının yaşını veriyor. Hemen bunu to age.dump yapalım. Ekrana yazdırsın. Ayrıyeten date string dersem bunu string'e çevirecektir. İşte date.is dersem is age between, is age equal to, bu tarz şeylere ulaşabiliyorsunuz. Is age older, is age younger. Yani şu yaştan daha yaşlı mı mesela, 20 yaşından büyük mü gibisinden bunu kontrolünü yapabiliyorsunuz. Date nokta is in past, geçmişte mi, gelecekte mi vesaire, bunların kontrolünü yapabiliyorsunuz. Nokta dump diyelim. Daha farklı şeyler var arkadaşlar. Bakın bu şekilde 27 yaşında oluyormuş bu tarihte doğan bir kişi. İşte date string to date short date derseniz daha kısa bir tarih verir. Ve arkadaşlar şöyle klasörleri kapatalım. Burada ek olarak görebileceğimiz bazı şeyler var. Bakın burada postman diye bir şeyimiz var. İşte image'ler public klasöründe fark ettiyseniz uygulamanın ikonu, fontları. Uygulama ikonu Flutter App Launcher Icons paketiyle oluyor. Postman üzerinde de collection ve environments şeklinde iki tane şey var. Bu postman kısmı şöyle çalışıyor arkadaşlar. İsterseniz bu paketin dokümantasyonuna bakabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmında yer alacak. Bu dokümantasyonda detaylı kullanım var. Postman uygulamasını biliyorsunuz. Hani API isteklerini, PostGet gibi istekleri orada tutabiliyorsunuz. Örneklerini de orada tutuyorsunuz. Onun çıktısını alıp arkadaşlar collection'a atabiliyorsunuz. İşte environment'ınız varsa buraya atıyorsunuz. Bu otomatik olarak ne yapıyor? Bizim hani elimizle yazdığımız istekleri kendisi hop hepsini kendisi otomatik olarak oluşturuyor. Hani böyle de bir güzelliği var. Hızlı proje oluşturmak isterseniz Postman bölümünü arkadaşlar kullanabilirsiniz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Bayağı uzun bir video oldu ama paket çok hoşuma gittiği için size de göstermek istedim. Bu arada ben de sizinle beraber öğrendim. Hani API dokümantasyonu açtım. Hem okudum hem anlattım. O yüzden bayağı bir emek verdim arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız da bütün yorumlarınızı okuyorum. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda ve eğitimlerde görüşmek üzere.